Amerika'ya gelmek isteyen bir genç, ben Amerika'da rahat ederim diye gelmemeli kesinlikle. Çünkü Amerika rahat edilecek bir ülke değil. Türkiye'deki eğitim sistemiyle Amerika'daki eğitim sistemi arasında çok büyük fark var. Amerika'daki öğretimde, eğitimde öğrencinin merkezde olduğu bir yaklaşım var. Türkiye'de biraz daha müfredat ön planda. İnsanlara yardım etmeyi ben 3 şekilde görüyorum Amerika içerisinde. Birincisi, onların arabayla ilgili bazı ihtiyaçları varsa arabayla ilgili ihtiyaçlarını karşılayarak, evle ilgili ihtiyaçları varsa evle ilgili ihtiyaçlarını karşılayarak, sağlık alanında ihtiyaçları varsa sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayarak insanlara destek olmayı hedefliyorum. Bizim çok büyük bir araba yolumuz var. Bizim araç kiralamayla ilgili işimiz için de bu zaten çok uygun. Gördüğünüz gibi burada bir aracımız o tarafta, dışarıda var, arka tarafta var. Son 1,5-2 senedir yapıyoruz. Kendi araçlarımız. 8 tane aracımız var. Kullandığımız app üzerinde Airbnb'nin araçlar versiyonu gibi düşünün. Kullandığımız sistem üzerinde birbirini notlama sistemi var. O yüzden insanlar inanılmaz itina göstererek arabayı kullanıyorlar. Yıkatıyorlar, getiriyorlar. Benzinini geri koyup getiriyorlar. Yani bugüne kadar Allah'a şükür hiçbir terslikle karşılaşmadık. Ve sigortası da ayrı çalışıyor. Ayrıca sistem üzerinden de sigortası var. O yüzden çok güvenilir bir sistem. Bazen çok ısrar ediyorlar. Uzun vadeli kiralamak istiyoruz diye bize geliyorlar. Biz o zaman bazen sistem dışından da yapabiliyoruz. Instagram sayfamız üzerinden. Yani aylık aşağı yukarı 750 bin dolar arasında bir getirisi var araç başına. Her şey çıktıktan sonra. Çok böyle sırf onunla geçinmek tarzında düşünmemek lazım ama ek gelir elde etmek adına gayet güzel bir sistem. Ben Emrah Dilsizoğlu. 1981 yılında Gaziantep'te doğdum. Ailem hukukçu. Anne baba hakim. O yüzden Gaziantep'te doğduktan sonra Kayseri ve Bolu illerinde okudum. Ondan sonra 1991 senesinde İstanbul'a geldik. Babamın ve annemin görevi icabıyla. Ondan sonra ortaokul, lise, üniversite hepsi İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum 2003 senesinde. Anne babayla aynı üniversite tam 30 sene sonra. Onların oturduğu sıralardan geçerek mezun oldum. 2001 senesinde Boston'a bir konferansa geldim. O zaman Uluslararası Hukuk Öğrencileri Komisyonu'ndaydım İstanbul Üniversitesi'nde. 2001 senesinde Boston'a konferansa geldikten sonra Amerika ilk kez görüşüm oldu. New York ve Boston hem uçak sebebiyle hem de konferans sebebiyle Boston'da bulundum. Bana çok büyük ve ilginç gelmişti ilk gördüğüm zaman. Türkiye gibi değil, mesafeler çok daha uzak, çok daha büyük. İnsanlarla da ilişkiler biraz mesafeli gelmişti o zaman ilk başladığımda. Ama 2004 senesinde master'a geldiğim zaman, hukuk master'ımı San Francisco'da yaptım, University of San Francisco'da. Ne kadar insanların aslında candan, insancıl olduğunu gördüm, ne kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını gördüm. Rekabet hayatın içerisinde çok var. Yalnız rekabet ettiğiniz kişilere dahi bir yardım etme eğilimi gördüm. Bana çok ilginç gelmişti. Türkiye'den biraz farklı olduğunu düşünüyorum o konuda Amerika'nın o yüzden. 2004 senesinde ve 2005 senesinde San Francisco'da yer aldıktan sonra İstanbul'daki hukuk büromuza döndüm. Levent'te hukuk büromuz var. Aktif avukatlığa başladım 2005 senesinde. 2014 senesine kadar aktif avukatlığa devam ettim. Daha sonra Washington merkezli olan müvekkillerin bir tanesinin aracıyla bana bir görev verildi 2014'te. Teknoloji Satış Yöneticiliği Genel Müdürlük adı altında. O sebeple Amerikan firmalarıyla çok içli dışlı bir şekilde çalışır oldum 2014 yılından itibaren. Başladık gidip gelmeye. 2004 senesinden sonra hep gidip gelmeler de oldu. Ama görev icabı 2016 senesinde beni buraya atadılar ve öğrenme ve öğretme teknolojilerinin başkan yardımcısı yaptılar şirketimizde. O sebeple 2016'da Washington'da da şirket merkezi olduğu için buraya taşındık. Teknoloji şirketlerinden vazgeçmem veya zaman içerisinde çok fazla keyif almamaya başlamam çok agresif bir şekilde sadece karlılığın peşinde olunduğu bir tablo var. Tabii ki de kapitalist Amerika'nın zaten başka bir şekilde
olması düşünülemez ama bana çok fazla geldi. Gün içerisinde yaşadığın stres sanki biraz karşılığında aldığınız ödülle örtüşmeli ve o örtüşmemeye başladı. Çünkü çok büyük bir stresten geçiyorsunuz yöneticilik yaparken, hem insanların yönetimi hem de bütçelerin yönetimiyle ilgili. Ama dönüşünde çok büyük bir ödül, sadece parasal ödüller var ve o zaman içerisinde çok fazla motive etmemeye başladı beni. Biraz daha insanlara yardımla, onları daha iyi hale getirmeyle, yönlendirmeyle, onları motive etmeyle ilgili konulara yönelmek istedim. Biraz da o yüzden spor ön plana çıktı ve CrossFit spor salonu sahibi olmak ön plana çıktı. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Sabah mesela o 5.45'te gelen insanlara koçluk yaptığım zaman dünyalar benim oluyor. Çünkü yani görüyorum ki başkaları da demek ki 5'te kalkabiliyormuş, spora gelebiliyormuş diye. Spora 2018'de başladım CrossFit sebebiyle. Ama aynı zamanda lise yıllarında, ortaokul yıllarında da yüzme yaptım. Çok sporla haşır neşir olan bir insanım. Tenis, voleybol, basketbol, futbol tabii ki de Türkiye'nin milli sporlarından bir tanesi. 2018'de ciddi olarak ağırlık kaldırma, jimnastik ve kondisyonla alakalı ilgili olan bir spora, CrossFit'e başladım. 2018'de bu başladıktan sonra 2022 senesine kadar hiç aralıksız bir şekilde antrenman yapmaya devam ettim ve 2022 senesinde Türkiye'nin en fit adamı oldum. 2022 senesinde bu fit adam olduktan sonra ben daha da motive olmaya başladım. Dedim ki biraz daha eğileyim CrossFit'e, başkalarına da yardımcı olmaya çalışayım. O yüzden spor salonunu geçen senenin ortasında Mayıs ayında aldım. Onu CrossFit'e çevirdim. CrossFit spor salonu haline getirdim. CrossFit aslında bir antrenman çeşidi. CrossFit ağırlık, jimnastik ve kardiyoyu bir araya getiriyor. Bir fonksiyonel antrenman. 2-3 ay içerisinde vücudun görüntüsünü değiştirebilen bir spor. O yüzden de çok tuttu. Yaklaşık 1 milyon kişi Amerika'da ve dünyanın her yerinde toplam CrossFit yapıyor şu anda. Biz de o yüzden o furyanın bir parçası olduk. Bölgede olan tek CrossFit biziz. Yani 4-5 mil çemberinde çizdiğimiz zaman başka CrossFit yok. O yüzden de burasının merkezi olduğumuz için gayet revaçta olan bir spor salonumuz var şu anda. Onu yaptıktan sonra üye sayımız işte belli bir şekilde tabii büyüdü. Çünkü CrossFit çok büyük bir community, çok büyük bir atlet sayısı var CrossFit yapan Amerika'da. Onları motivasyonla alakalı ve onlara hem yaşamlarıyla alakalı, hem sporla alakalı, hem de beslenmeleriyle alakalı tavsiyeler verdiğimiz programlar kurduk. O da bana çok büyük keyif veriyor. O yüzden yaptım. Hafta içinde her sabah 5 uyanma. Sabah 5. Ondan sonra 5.45'teki derse hocalık yapmaya gidiyorum spor salonunda. Genelde Amerika'daki beslenme alışkanlıklarında düşük protein, yüksek karbonhidrat ve yüksek yağ var. Bu maalesef hem içeride yenilen hem de dışarıda yenilen yemeklerin artık bir genel özelliği haline gelmiş Amerika'da. Bilinçli olarak yemek çok çalışma istiyor, yani çok dikkat ve özen istiyor. Her zaman da insan özenli olamıyor. Özellikle seyahat ettiğim zamanlarda mesela bazen işin ucu kaçıyor. Ama genel olarak dikkat ettiğim için ve sağlıklı beslendiğim için vücut onu tolere ediyor. Her zaman yapmadıktan sonra bazen böyle kaçamaklar da oluyor. Çünkü biz Antepli olduğumuz için tatlının inanılmaz büyük sevdalısıyız. Yani bir tepsi baklava olsa bir oturuşta yerim yani. Ama yemişliğim de vardır. Ama artık yapamıyoruz. Dikkat etmek adına. Spor salonundaki ders bittikten sonra bazen kişisel antrenmanlar yaptırdığım atletlerim var. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sonra 8.30 gibi dönüş, kahvaltı ve güne hazırlık. 9'da masanın başında toplantılara başlıyoruz. 6'ya kadar genelde toplantılar ya aralıksız bir şekilde veya işte dışarıdaysa toplantı oralara gitmeyle ilgili geçen sürenin arasında bir yemek belki molası olabiliyor. Akşam da çocuklarla birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Saat çok erken kalktığım için çok geç yatmıyorum ben. Saat 9.30-10 gibi yatıyorum. Bana 7 yaşında sorduklarında büyüdüğünde ne yapacaksın dediklerinde ben tüccar olacağım demiştim. Hatırlıyorum, yani söylediğimi de hatırlıyorum. Benzin istasyonunda pompayı basan kişinin cebindeki paraları görünce bu kadar büyük bir desteği nasıl kazandı diye düşündüm.
Ben babama sormuştum o dönemde. O bana dedi ki o tüccar dedi. O yüzden çok parası var dedi. Tamam o zaman ben de tüccar olacağım dedim. Sonra teknoloji şirketi yöneticiliğinde zaten ona başladık. Ama 2021 senesinde farklı bir olay oldu. Ben kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Çünkü tek bir teknoloji şirketine destek olmaktansa ben aslında bunu birçok şirketle yapabilirim diye düşündüm. Ve o yüzden danışmanlık şirketi kurdum. Toplam 17 tane proje yaptım. Teknoloji şirketlerinin büyümesiyle alakalı. O bana biraz daha cesaret verdi uzun vadede. Ben demek ki bunu bu şekilde de götürebiliyorum diye. Ama dediğim gibi uzun vadeli bir geçiş değildi o. Sadece kendi işimi bildiğim bu konuda nasıl uygulayabilirim diye yaptığım bir denemeydi. Benden tüccar olacak hissi geldi. Gerçekten yapabilirim dedim ondan sonra. Ondan sonra 2023 senesinde işte bu geçtiğimiz sene mortgage'in gerçekten inanılmaz büyük bir sektör olduğunu zaten biliyorduk ama detaylarıyla biraz daha fazla öğrenmiş oldum. Ve dedim ki ben mortgage sektöründe bir şekilde yer almalıyım dedim. Amerika'nın tamamında borç kalemi olarak en büyük borç kalemlerinden bir tanesi. 12 trilyonluk bir hacim var mortgage piyasasının. İnanılmaz büyük hacim. Neredeyse otomotivin tamamından büyük bir durumda. O yüzden içinde olmamanın hata olduğunu düşündüğüm için içinde olmaya karar verdim. 2023 senesinde o yüzden bir mortgage şirketi kurdum. 3. 10 yılda mortgage ve finansal sektörle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şirketimizi kurduk. Geçen sene de mortgage brokerlığı yapmaya başladık. Washington, Maryland ve Virginia'da. Şimdi New York'a açılma planlarımız var. Onu başarmak üzereyiz. Şimdi bir sonraki 10 yılımız bu şekilde. 4. 10 yılımız Türkiye'ye dönüp bir üniversite, hukukla özdeşleşmiş, hukuka eğilen bir üniversite kurma niyetim var. İkincisi, Türkiye'deki neredeyse her üniversitenin başkanıyla veya rektörüyle temasta bulundum. Onlara daha iyi eğitim verebilmeleri adına teknoloji destekli sistemler hakkında konuştum. Biz Türkiye'deki üniversitelerde şöyle bir düşünce olduğunu gördük. Yani hiç kimse eğitim teknolojilerinin eğitime nasıl entegre edildiğiyle alakalı derinlemesine bilgi sahibi değildi. O yüzden biz anlattıkça çok oturmaya başladı konsept olarak nasıl yapıldığı. Bir avantajımız da bizim şirket olarak şuydu. Amerika'da çok ünlü ve büyük üniversiteler bunu uzun süredir kullanıyordu. Hatta başarılarının parçası bir sebebi de oydu. Çünkü teknolojiyi doğru şekilde kullanarak metodolojiyi öğrenciye aktarıyorlardı. O da onlar için bir avantajdı. Biz o örnekleri çok güzel yansıttık Türkiye'deki üniversitelerimize. O yansıtmayı yapınca herkeste bir uyanma oldu. Ben başladığım zaman 4 üniversitede sadece eğitim teknolojileri benim şirketim aracılığıyla kullanılıyordu. Oradan Amerika'ya transfer olduğum zaman 23 üniversite kullanıyordu. Ve biz Anadolu Üniversitesi dahil ki dünyadaki en büyük ikinci üniversitedir Anadolu Üniversitesi. Biz Anadolu Üniversitesi'nde sistemlerini verirken de çok anlatımlarda bulunduk. Orada belki bir sene boyunca etkileşimlerde hem nasıl bir mevcut sistemleri var hem de nasıl iyileştirilebilirle alakalı çok fazla toplantılar, görüşmeler yaptık. Pazarın toplam öğrenci sayısının %40'ına hizmet eder bir hale getirdik Türk pazarını. Türkiye'deki eğitim sistemiyle Amerika'daki eğitim sistemi arasında çok büyük fark var. Amerika'daki öğretimde, eğitimde öğrencinin merkezde olduğu bir yaklaşım var. Türkiye'de biraz daha müfredat ön planda. Ama Amerika'daki eğitim ve öğretim sırasında öğrenciler genelde sınıf içerisinde görevli de oluyorlar. Örnek veriyorum, sınıfta görevli olan bir öğrenci çıkıyor, kendisi mesela o dersi anlatıyor. Yani biraz da farklı metotlar uygulanıyor Amerika'daki eğitim sırasında. O yüzden Amerika'daki eğitimi ben biraz daha gerçekçi buluyorum. Öğrenciye biraz daha eğilme kapasitesi olduğu için onu biraz daha öğrenci merkezli olarak görüyorum. Türkiye'de benim öğrenimlerim sırasında da, üniversitelerle yaptığımız çalışmalar sırasında da biraz müfredatın veya öğretilmesi gereken şeyin biraz daha ön planda olduğunu, öğrenciye geçti mi, öğrendi mi kısmı biraz çok fazla eğilemeyen bir kısım olarak kaldı. Başarımın en büyük sırrı dikkat ve bilgi sahibi olmaya çalışmak. Bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olmak ve zamanı geldiğinde atılım yapmak için doğru yatırım yapmak. Bu üçü olarak özetleyebilirim. Amerika'ya gelmek isteyen bir genç, ben Amerika'da rahat ederim diye gelmemeli kesinlikle. Çünkü Amerika rahat edilecek bir ülke değil. Rahat etme genel olarak işimi yaparsam karşılığını alırım konusunda var. Ben evimin kapısını kilitlediğim zaman başka bir şeyi çok fazla düşünmeme gerek yok konusunda rahatlık var. Çocuklarım okula gittiği zaman rahat olacaklar, güvende olacaklar konusunda rahatlık var. Hukukun uygulanmasıyla alakalı bir netlik var.
kesinlik var. Herkese uygulanmasıyla ilgili bir genel geçerlilik var. O konuda rahatlık var. Ama az çalışma, rahat etme çok farklı bir şey. O Amerika'da yok. Amerika'ya gelmesi iyi olacak olan kişiler profesyonel yaşantıda çok uzun süre başarılı olmak isteyen kişiler olmalı. Yani ben Amerika'daki yaşantıdan en fazla kendim öğrendiğim şey profesyonel olarak nasıl çalışılabilir, hangi sektör olursa olsun doğru şekilde, bilgili bir şekilde işini doğru yaparak insanlara nasıl yardımcı olunabilir bunu ben gördüm. Eğer buna gönüllü olan kişiler varsa buraya gelsin. Eğer istemiyorsa, o eforu sarf etmeyi göz önüne almıyorsa gelmemeli. Çünkü ya profesyonel yaşantıda ya da sosyal yaşantıda hep arka plana itilen bir kişi olarak kalır o kişi. Bilgiye dayalı konuşmadığı için, insanlara yardımcı olmaya yönelik davranmadığı için. O yüzden sosyal yaşantıda yer bulabilmek, profesyonel yaşantıda yer bulabilmek istiyorsa bir Türk, Amerika'ya gelmeden önce hem bilgiyle alakalı bir inanışının, bir yaklaşımının olması lazım, öğrenmeyi istemesi lazım. Hem de profesyonel yaşantıda nasıl davranılır, nasıl hayat kazanılır, bununla alakalı bir öğrenme isteğinin olması lazım. Eğer o ikisi varsa Amerika'ya gelen kişi başarılı olur, mutlu da olur. Rahat değil, mutlu olur. Mutlu farklı bir şey. Her rahatlık çünkü mutluluk da getirmiyor.